Merhaba, bu videoda sizlere Adrenalin Ground Analyzer 3D yeraltı görüntüleme programını Google Play Store mağazamızdan indirme işlemini ve kullanılacak olan Android telefon veya tablet bilgisayara kurulum işlemini göstereceğim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Şu anki uygulamanın sürümü Android 11 sürümüne kadar Bluetooth bağlantısı izni veriyor. İleriki güncellemelerde tüm Android sürümlerinde bu uygulama başarılı bir şekilde kullanılacaktır. Ama şu an kullanıcılarımızdan isteğimiz Android 11 sürümünün daha üzerindeki bir telefon veya tablet bilgisayara bu uygulamayı kurulumunu gerçekleştirmemeleridir. Tarafımızdan kullanıcılarımıza iletilen bağlantı linki veya bu videonun açıklama kısmında bizim paylaşacağımız bağlantı linkine tıklayarak Play Store mağazamıza bağlanabilir ve uygulamayı kullanmak istediğiniz telefona kurabilirsiniz. Bu uygulama tüm kullanıcılar tarafından herhangi bir cihazımıza sahip olmayan kişiler tarafından da web sitemizi ziyaret etmek, ürünlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak ve YouTube mağazamızı incelemek için kullanıma imkan sağlamaktadır. Uygulamanın ilk açılış penceresinde bizim web sitemiz, uygulamanın 3D analiz kısmı hakkında bilgi sahibi olunması için demo kısmı, burada sizlerle paylaştığımız demo görüntüler vasıtasıyla uygulamanın 3D görüntü analizinin nasıl yapıldığı hakkında kısa bilgi edinme imkanı bulunmaktadır. 3D analiz lisanslı uygulamamızı da bizden daha önce ürün satın almış kullanıcılarımız giriş sağlayabilirler. Tarafımızdan kendilerine lisans key ulaştırılacaktır. Bunu kısaca belirtmek istiyorum. Bizim uygulamamız ve üretmiş olduğumuz cihazlar arasında özel haberleşme protokolü bulunmaktadır. Üçüncü parti cihazlar ile uygulama data alışverişinde bulunmaz. Bunu kısaca belirteyim ki başka marka ve modele sahip olan dedektör veyahut da görüntüleme cihazı kullanıcıları bizlerden bu uygulamayı talep ederlerse cihazlarıyla uyumlu olmayacaktır ve data transferi gerçekleştirmeyecektir. Bunu peşinen ön bilgi olarak belirtmek istiyorum. Ben kendi bilgilerimle kayıt işlemini gerçekleştiriyorum. Herhangi bir ürüne sahip olan kullanıcılarımız elinde bulunan ürünün model ismini buradaki kısma giriş gerçekleştirebilirler.
tarafımızdan kullanıcılarımıza iletilen aktivasyon key numarasını en alt kısımda bulunan lisans key sekmesine girişini sağlayarak kayıt işlemini tamamlıyoruz. 3D analiz uygulama sekmesinde karşımıza 3D düzenli tarama, canlı tarama, metal dedektörlerle kullanılacak olan metal dedektör kısmı, kayıtlı verilerin inceleneceği geçmiş taramalar kısmı, web sitemizi ziyaret edebileceğiniz online mağazamız ve ön ayarları yapılacak olan ayarlar sekmesi bulunmaktadır. Üst sekmede ise yine 3D tarama, canlı tarama, metal dedektör ve geçmiş taramaların birlikte bulunduğu bir açılır penceremiz bulunmaktadır. Sağ üst kısımda da YouTube kanalımızı giriş yapabileceğiniz ve ürünlerimizin kullanımıyla ve performanslarıyla ilgili bilgi sahibi olabileceğiniz, videolara erişeceğiniz bir bağlantı bulunmaktadır. Şimdi cihaz ile ilk bağlantı işlemi nasıl gerçekleşiyor bunu göstereceğim. Öncelikle bağlantıyı kuracağımız elimizde bulunan cihazı aktif hale getiriyoruz. Ayarlar kısmında Bluetooth açık olmalıdır. Bluetooth ayarları kısmından taratma gerçekleştiriyoruz ve HC06 ismindeki Bluetooth aygıtına 1, 2, 3, 4 pin kodunu girerek bağlantı işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu bağlantı işlemi telefon ile kullanılacak olan aygıtın arasında gerçekleşen bir bağlantıdır. 3D uygulama bu aygıttan veri transfer etmek için Select Device yani aygıt seç kısmından bu cihazı seçip ara bağlantıyı kurmamız gerekiyor. Buradan uygun olan seçeneği işaretleyip karşımıza çıkan HC06 aygıtına tıklayarak bağlantı işlemini gerçekleştirebiliriz. İleri doğru kaç adım atılacağı hakkında buradaki kısımdan seçimi gerçekleştirebiliriz. Biz videoda kısa bir tarama gerçekleştirmek için 5 adım seçiyoruz. Yatay sıra yine 50 sıra olarak seçebiliriz. Videonun kısa tutmak için ben yine 5 sıra olarak işaretliyorum. Yön çift yönlü, tek yönlü olarak seçenek karşımıza çıkıyor. Biz her zaman tek yön taramanın daha hassas sonuçlar alınmasını sağladığına tanık olduk. Bu nedenle tek yönde taramayı ben kullanıcılarıma tavsiye ederim. Otomatik ve manuel tarama işlemi arasında seçim yapmamızı sağlayan mod bölümünde arazide bu cihazı veya başka bir ürünümüze sahip olan kullanıcımız manuel modda tarama yapmayı uygun görebilir. Çünkü bu tarz cihazlar hakkında daha önceden tecrübe sahibi olan kullanıcılar bilirler ki
tarama yapılacak alanlar genelde engebeli ve zorlu doğa şartlarında bulunmaktadır. Bu nedenle kullanıcılar manuel taramanın daha iyi, daha sağlıklı, daha hatasız veri alınmasına olanak sağladığını biliyorlardır. Ama ben videoda çok fazla zamanınızı almak istemediğim için otomatik modu seçim yapacağım. Otomatik modda burada zaman gecikmesi bulunmaktadır. Her sinyal aralığının ne kadar gecikmeli olarak işlem yapılacağını gösterir. 1 saniye, 2 saniye, 3 ve 4 saniye gibi seçenekler bulunmaktadır. Ben burada 2 saniyenin uygun olacağını düşünüyorum. Burada cihazlarda yatay pozisyonda kaç sensör seçileceği gözükmektedir. Secret Imager'da bir sensör seçilmesi uygundur. Z18 profesyonel modelimizde 8 sensöre kadar yatay sensörlü tarama seçeneği bulunmaktadır. Ekran ölçüsü yüksek çözünürlüğe sahip ekranlarda 1, düşük çözünürlüğe sahip ekranlarda ise 2 seçeneği kullanılmalıdır. Genellikle düşük ekran çözünürlüğüne sahip olan tablet bilgisayarlarda ve eski versiyon cep telefonlarında 2 ekran ölçüsünün seçilmesi daha iyi sonuçlar alınmasını sağlayacaktır ki zaten hatalı bir ölçüm yaptığımızda karşımıza yarım bir görüntü çıkacaktır. Ekranı tam kaplamayacaktır. Böyle bir görüntüyle karşılaşırsa kullanıcı buradan 2 seçeneğini seçerek tam ekranlı uygulamayı kullanabilir. Kayıt işlemini gerçekleştiriyorum. Ve öncelikle 3D tarama kısmına giriş sağlıyorum. Şu anda cihazın mavi Bluetooth ışığı düz ve kesintisiz olarak yanmaya başladı. Bu Bluetooth bağlantısının sağlanmış olduğunu ve data transferine cihazın hazır olduğunu belli etmektedir. Taramayı başlat kısmından dokunuyorum. Ve her sinyal alımında bize uygulama sesli olarak bildirim vermektedir. Burada ölçüm yapılırken alınan sinyal verileri taramada farkındalığa göre bize sesli olarak metal ise ince ses tonuyla, boşluk ise kalın ses tonuyla bilgi verecektir. Evet, şu anda örnek bir tarama gerçekleştirdim. Burada tamamen cihazın nasıl bir tarama gerçekleştirdiği ve kayıt işleminin nasıl gerçekleştiği hakkında size bilgi vermek amaçlı böyle örnek bir ölçüm gerçekleştirdim. Kayıt işlemini dilediğiniz ismi ve nitelik bilgisini girişini gerçekleştirerek kayıt yapabilirsiniz. İlk isminde bir kayıt gerçekleştirdim. Şimdi burada ilk ölçüm sırasında tarama yaptığınız alanda konum bilgisi ve alınan sinyal şiddeti, sinyal seviyesi hakkında karşınıza
bilgiler çıkacaktır. Derinlik bilgisi hakkında fikir sahip olmak isteyen kullanıcımız buradan toprak cinsini seçerek tespit edilen objenin ne kadar derinde olduğu bilgisine erişebilir. Şu anki güncellemede bu uygulama iki dil ile karşınıza çıkacak. Türkçe ve İngilizce. İleriki uygulamalarda, güncellemelerde neredeyse dünyadaki tüm dillerde kullanım imkanı sağlayacaktır. Herhangi bir dil seçmenize gerek olmadan telefonu hangi dile çevirirseniz, hangi dilde telefonu kullanıyorsanız o dilde uygulama açılacaktır. Şimdi taramayı kayıt ettim ve geçmiş kayıtlı tarama kısmından görüntüyü açıyorum. Şimdi burada sinyal şiddetini görüyoruz. 45 seviyesinde. Burada da 160 seviyesinde bir sinyal görüyoruz. Şimdi enterplasyon diye bir olgumuz var. Burada kullanıcıyı ilgilendirmeyen, tespit etmek istemediği düşük manyetik seviyelerde olan mineral veya kaya gibi manyetik yüklenen objelerin eleme imkanı sağlamaktadır. Enterplasyon 1 dediğimizde düşük seviye, 2 dediğimizde daha üst seviye, 3 dediğimizde ise en yüksek seviyede mineral tespit edilen manyetik yüklenen kayalar ve mineraller yok olacak. Bize sadece metal olabilecek ya da kati anlamda boşluk olduğunu düşündüğümüz objeler karşımıza çıkacaktır. Diğer bizi şüphede düşürecek, mineral etkisi yaratacak olan tüm manyetik tarama sonuçları ekrandan kaybolacaktır. Sadece ilgileneceğimiz manyetik yüklenen, genelde metal ve boşluk olma ihtimali çok yüksek olan objeler ile karşılaşacağız. Dediğim gibi toprak cinsi seçimini gerçekleştirdikten sonra da buradaki objelerin ne kadar derinde olduğunu bize uygulama gösterecektir. Canlı tarama özelliği Start tuşuna basıldıktan sonra data alınması başlayacak ve ekranda görüntü akışı sağlanacaktır. Güçlü bir sinyal alındığında karşımıza renk değişimi sayesinde tespit edilen anomali hakkında bilgi almamıza yardımcı olacak görüntüler ile karşılaşacağız. Manyetik yüklenen kayalar ve metaller kırmızı, turuncu gibi renklerde, boşluk ve gevşek zemin içeren
eksi anomaliye sahip olan olgular ise karşımıza mavi renk tonlarıyla çıkacaktır. Bu işlemde kayıt gerçekleşmemektedir. Anlık taramada renk akışı ve ses değişimleriyle tespit edilen bir obje hakkında fikir sahibi olabiliriz. Kalibrasyon tuşu cihaz arama pozisyonundayken zemin ile farkındalığı ortadan kaldırarak tam uyum sağlanmasına olanak vermektedir. Böylelikle kalibrasyon yaptığımız zemin manyetik seviyesinden yukarıda veya aşağıda karşılaşılacak olan metal veya boşluk objeleri tespit ederek ekranda karşımıza çıkartacaktır. Pause tuşuna basıldığında uygulama duraksayacak. Devam etmek istediğimizde de tekrardan devam et diyerek tarama işlemine kaldığımız yerden yeniden başlamamıza olanak sağlayacaktır. Bir dahaki videoda detaylı analizler sağlayarak uygulamanın ne gibi kolaylıklar sağladığını sizlere göstereceğim. Yeniden görüşmek ümidiyle iyi günler dilerim.